Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir altın gümüşe de bakalım. Gümüşle başlayacağım öncelikle. Geçmişte hatırlarsanız şu yükselişin başladığı süreçte bir aykırı mum oluşmuştu bu bölgede. O mum oluştuğunda bu bölgenin önemli olacağını söylemiştik. 25-26, 25-13. Sonrasında da bakın defalarca gene geldi bu bölgeyi destek olarak çalıştırdığını görüyoruz. Fakat bugün itibariyle bu destek bölgesini kırmış durumdayız. Burada bugün için önemli olan 24.96-24.89 destek bölgemiz var. Ya bunun hemen altında gene bakın şu düşüş trendinin de destek olarak çalışma ihtimali var ama zayıf bir ihtimal. Çünkü geçmişte iki defa bu bölgeyi kırdıktan sonra şimdi tekrar geliyor. Dolayısıyla çok bir önemi kalmamış durumda. Ama gene merak edenler bakın şuradaki gibi bir dönüş olur mu diye merak edenler için tarihleri vereyim. 17 Nisan tepesi ve 25 Nisan tepesini birleştirdiğinizde oluşan bir trend çizgisidir. Grafiklerinize bunu çizip kontrol edebilirsiniz. Yani şurada oluşan bakın harekete benzer bir hareket belki oluşabilir ancak burada 24.89 altında kalıcı olduğu sürece satışların tekrar derinleşeceği ve uzun süredir 24.70-24.41 desteğinden bahsediyorduk. Bu bölgeye kadar satışlar derinleşecektir. Burada 24.41 kırılacak olursa şöyle haftalık grafiklere dönüp gümüşte göstermek istiyorum. Bakın aşağıda 23.97'lere kadar bu satışlar derinleşebilir. Bu geçmişten gelen hem önemli bir destek bölgemiz, aynı zamanda şu düşüş trendinin de geçtiği bölge. 2021 tepesinden gelen bir trend kırıldı ve şu an dönüp destek olarak çalıştıracak mı? Bunu takip edeceğiz ki bu hareket son derece sağlıklı ve doğru bir hareket olacaktır. Bu sayede alıcıların güçlendiği ve yükselişlerin daha güçlü geldiği bir süreci takip ederiz. Zaten geçmiş analizlerde de bahsetmiştim. 24.70-24.41 artık zayıf bir destek bölgesi. Kırılması şaşırtıcı olmayacaktır. 24.41'i takip edeceğiz önümüzdeki günlerde. Buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında dün ne demiştik? Burada bir trade setup oluşturmuştuk. Yukarıda da hedefimiz 20.55'ti mesela. Buraya kadar ulaşamadan şu geçmişte oluşan 13 Nisan tarihinde oluşan tepeyi direnç olarak kullandı ve tekrar satışa döndü. Bakın daha henüz dünkü trade işlemdeki stop seviyesine hala ulaşmadı aslında ancak artık beklemenin bu tür bir işlemde anlamı yoktur. Zaten dünkü analizde de bahsetmiştim. Veri saatlerinde burada çok sert her iki yönlü hareketler, dalgalanmalar olabilir. O yüzden sağlıklı olmayacaktır bu işleme girmek demiştik. Kaldı ki burada da gene bu dalgalanmayı takip ediyoruz ve şurada oluşan şu son tepe bakın çok önemli. Bir öncekinin altında oluşuyor ve tekrar satışa dönüyor. Bugün için aşağıda 2021 altında kalıcı olduğu takdirde burada da satışların derinleştiğini görürüz. 2015-2009 desteği karşımıza çıkacak. Şimdi buradan esas bir altın gümüş rasyosuna geçmek istiyorum. Bakın altın gümüş rasyosunda aşağıda 78-75-78-44 desteğini takip ediyorduk. Buradan destek bulup yükselişe geçti. Yukarıda da 80-65 önemli olacak demiştik geçmiş analizlerimizde. Bugün itibariyle bu direncini de kırmış durumda. Dolayısıyla altın gümüş rasyosu tekrar aşağıda 80 altına inmediği sürece altın ve gümüşteki satışların derinleşeceği bir süreci bize gösteriyor. Gümüşteki o 24.70-24.41 desteği çalıştığı süreçlerde bakın 80-65 üstünde kalıcı olamamıştı altın gümüş rasyosu. Ancak burada artık güçlü yükselişleri görüyoruz. Dolayısıyla altın ve gümüşte bir miktar geri çekilmeler normal olacaktır. Buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de gene aslında yatay bant içindeyiz. 16.25 geçilemeyip tekrar satışa döndük. Onslara gelen satışlardan dolayı 15.20 aşağıda takibimizde olacak. Onun da altında 14.80 önemli. Ancak da bir hafta sonu artık seçim var. Seçim sonucuna göre burada durum netleşecektir. Dolar Türk lirasındaki hareketlere bağlı olarak. Buradan gram altına bir bakalım. Gram altında da 1273-1270 bölgesini önemsiyorduk. Bunun üstünde hareketler görsek de bakın şu an tekrar altına sarkacak mı? Bu önemli olacak. Burada daha henüz ons altına gümüşteki kadar güçlü satışlar gelmediği için gram altın bir miktar daha tutuluyor. Ancak ons gümüşün satışları devam ettiği takdirde burada da şu destek bölgesi kırılıp bir miktar daha satışların derinleşme ihtimali var. Ancak da bir hafta sonu seçim sonrasında neler yaşanacak, dolar Türk lirasındaki hareketler ne olacak bunları kestirmek
vermek imkansız. Seçim sonucuna göre burada da yön netleşecektir diyelim. Şimdi buradan bir borsa yatırım fonlarına bakalım altın ve gümüşün. Burada da aslında değişen çok fazla bir şey yok. Altın için darphane sertifikası için 14.75 destek bölgesi önemli. Yukarıda da 15.30'u takip ediyoruz. Şu yatay bandı fiyatlamaya devam ediyor. Yalnız burada tepeler biraz sıkıntılı oluşmaya başladı. Onsların bu satışı devam edecek olursa ve hafta sonuna kadar dolar Türk lirasında bir hareket görmezsek burada bir miktar 14.70'in altına sarkacağımızı düşünüyorum. Bu tarz bir harekette de 14.50 önemli olacak. Gümüşe bakarsak gümüş de aşağıda bugün için bu sabah için bakın gene 110 seviyesini çalıştırmış durumda. Şu yatay bandı fiyatlıyoruz. Onslara gelen satışlar burada etkili oluyor. Dolar Türk lirasında bugün yarın bir hareket gelmediği takdirde birebir onsları fiyatlayacaktır ve burada bir miktar daha satış gelebilir. Evet altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.